yabancı bir gelinden tarif almak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Bugün Alya'nın mutfağında simit yapacağız. Simidi sevmeyen yoktur eminim. Ben de size bugün çok güzel bir tarifle geldim. Böyle herkesin yapabileceği çok kolay ama ortaya çıkan simitler gerçekten çok lezzetli, şahane simitler oluyor. O yüzden hiç uzatmadan yapılışına geçelim. Şimdi simidimizi yapmaya başlayalım. Burada 260 mililitre ılık su var. 260 mililitre, bir su bardağında biraz fazla. İçine bir tatlı kaşığı şeker ekliyorum ve yaş maya kullanacağım. 10 gram yaş maya. Şöyle bir parça yaş maya ayırdım. Onu ufalayıp ilk önce mayayı suyun içinde eriteceğim. Maya eridikten sonra bir yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Ben zeytinyağı kullandım burada. Bir çay kaşığı da tuz. Ve artık unu ekleyeceğiz. Hamur yoğuracağız. Burada yarım kilo 500 gram un var. Ben onu yavaş yavaş ekleyip hamuru yoğuruyorum. Şimdi 5 dakika hamuru yoğurduktan sonra bakın hamur hale geldi. Yumuşak, elastik, ele yapışmıyor. Böyle bir hamur. Şimdi ben onu bezelere bölmem lazım. İlk önce şöyle bir rulo haline getireyim. Şimdi hamurumu bezelere böleceğim. Ben şöyle irice parçalara ortalama 120 gram tek bir beze olacak şekilde şöyle 6 tane beze çıkaracağım. Şimdi bu bezelerimi şu şekilde yine küçük bir rulo şekline getiriyorum ve bir kenara bırakıyorum. Evet, hamurlarıma böyle şekil verip şimdi onları böyle üstüne bir bez örtüp yarım saat kadar dinlendireceğim. Birazcık mayası gelsin. Şimdi yarım saat geçti. Bakın hamurlarım güzelce mayalandı. Tombiş tombiş oldu. Şimdi artık şekil verip kıvıracağım. Şimdi hamurun bir parçasını aldım ve şu şekilde ince uzun bir şerit haline getiriyorum. Şimdi ikiye katladım. Bu tarafını tutup bu tarafını şöyle kendi etrafında döndürüp bir de üzerine bir bastırıp uçlarını birleştiriyorum. Burasını da katladım ve simit haline getirdim. Bütün hamurlarımı bu şekilde açıp şekil vereceğim. Sonraki işlem ise simitlerimi susama bulamak. Burada benim pekmezli suyum var. 100 gram pekmeze 300 mililitre su karıştırdım. Ve bu pekmezli karışıma simitimizi şöyle batırıyorum. Ondan sonra da tamamen susama buluyoruz. Bolca susam. Ve tepsiye alıyorum. Ben bütün simitlerimi susama buladım. Şimdi 20 dakika bir mayalanma daha yapacağız. Üzerini bez örtüp 20 dakika bekletiyorum. Benim simitlerim 20 dakika daha mayalandı. Şimdi ben onlara böyle artık yuvarlak bir şekillerini verip fırına atacağım. Fırını 230 derece ısıttım önceden. Ve yaklaşık 20 dakika kadar simitlerim fırında pişecek. Simitlerim fırından çıktı. Bakın ne güzel kabardılar ve kızardılar. Şöyle çok güzel susamlar. Bir tanesini kıralım. Evet. Bakın. Mis gibi de kokuyor. Çok çok güzel bir tarif oldu bu. Herkese afiyet olsun. Evet, simit tarifimiz bu kadardı. Umarım beğendiniz. Çünkü simitlerimiz gerçekten çok güzel, şahane simitler oldu. Siz de deneyin. Hatta en kısa zamanda da pazar kahvaltısında deneyebilirsiniz. Ailenizi mutlu edersiniz.
Yorumlarınızı da bekliyor olacağım videonun altında. Sonraki videolarda da görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim butonunu da açarsanız öyle de hiçbir videomu kaçırmamış olursunuz. Sizleri çok seviyorum. Güle güle.